kamikaze dronları hiç duydunuz mu? Çok küçük ama etkisi çok büyük. Çok şaşıracaksınız. GZT Envanter'de. Yakında izleyeceksiniz. Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda adını çok sık duyduğumuz bir şey var. Kamikaze drone. Bunlar çok küçük ama çok etkili. Her kullanıldıkları bölgede sahadır değerini ispatlayan kamikaze dronlar genellikle statik hedefleri vuran ve anti-personel amaçlı kullanılan bir platform olarak tanımlanabilir. Maliyeti, etkinliği, çeşitliliği ve ürün kabiliyeti açısından oldukça güçlü bir ürünle karşı karşıyayız. Peki kamikaze dronlar konusunda Türkiye ne durumda? Bu ürünler savaşta seyir değiştirebilir mi? Hepsini ve çok daha fazlasını şimdi GZT Envanter'de anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. İlk maddeyi bir yorum maddesi olarak yapmak istedim. Çünkü bu konu Türk savunma sistemi için oldukça önemli bir noktada. Hem antipersonel hem hava savunma sistemlerinin bastırılması görevlerinde farklı bir ürün ailesi oluşturmak Türkiye için en büyük gereklilik diyebilirim. Yani farklı harp başlığı seçenekleri hep masada olmalı. Bir sonraki aşama ise tabii ki hızla alakalı. Ses hızında yahut sesten daha hızlı hareket edebilecek ve adeta seyir füzesi gibi çalışan ekipmanlar mutlaka envanterimize katılmalı. Bu ekipmanların görevlerini gerektiğinde iptal edebilmemiz ve dinamik biçimde güncellememiz de şart. Bu konuda gelişen mühimmat becerimiz bizim için ayrıştırıcı bir nokta olmaya aday. Şimdi size Türkiye'nin 3 farklı kamikaze ürününü anlatacağım. Alpago ile başlayalım. Alpago oldukça hafif ve ergonomik biçimde tasarlanmış bir ürün. Gece ya da gündüz ve hatta her türlü hava koşulunda otonom biçimde sefer yapabilmesi onun en önemli özelliği diyebilirim. Geniş açılı entegre görüntüleme sistemleriyle keşif, gözetleme ve görüş ötesi hedefleri imha etme gibi çok özel görevler Alpago için oldukça kolay. Alpago, fırlatıcı lençer ve yer kontrol istasyonundan oluşuyor. 10 kilometre menzile 15 dakikalık görev süresine sahip. Harp başlığı ise 0.3 kilogram. Kargoya geçelim. Kargo, Türkiye dışında birçok farklı ülkenin envanterinde de yer alıyor. Taşınabilir döner kanatlı bir ürün ve keşif, gözetleme, istihbarat gibi alanlarda bir fiil kullanılıyor. Ortaya koyduğu hassas vuruş imkanını söylemeye dahi gerek yok. Kargo sistemi ayrıca görev iptali ve eve dönüş fonksiyonları ile tekrar kullanabilmesiyle de gayet değerli. Ürünün menzili 10 kilometre, görev süresi ise yaklaşık 30 dakika. 1.3 kilogram harp başlığına sahip olduğunu da söyleyelim. Ve Şimşek'e geldik. Aslında bir hedef uçak olan Şimşek'in GPS güdümlü olarak otonom uçuş ile uzun menzildeki hedefleri vurabilecek kamikaze uçak sistemine dönüştürüldüğünü hem Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir hem de TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil tarafından açıklanmıştı. Gerektiğinde Anka ve Aksungur gibi İHA'lar üzerinden de bırakılarak kullanılabilecek olan Şimşek, 200 kilometre menzile ve 5 kilogramlık bir harp başlığına sahip. Aslında hava savunma sistemlerimizi test etmek amacıyla hedef uçak olarak üretilen Şimşek, bu maksat ile hava savunma sistemlerinden mümkün olduğunca çok kaçabilmesine olanak sağlayacak bir yapıda üretildi. Yeni görev tanımı ile Şimşek, hava savunma sistemlerinin bastırılması anlamında ilk üretim amacından aldığı kabiliyetler ile yeni görev tanımına uyumlu bir şekilde hizmet edebileceği düşünülüyor. Kargo sınıfındaki bir kamikaze İHA'ya anti-radyasyon arayıcı özelliğin entegre edilmesi, ürünü GPS olmayan ortamda bile hedefini vurabilecek hale getiriyor. Sahada radyo frekansı yayan bir unsur varsa, ki bu bir radar sistemi ya da jammer olabilir, Kargo İHA bunu algılayacak ve GPS desteği olmadan hedefine yönelecek ve başarıyla imha edecek diyebiliriz. Kargo'nun atonut bir şekilde kullanıldığında normalde 10 kilometre olan menzilinde ciddi bir artış gözlemlenebileceği ve bu menzilin 30 ila 35 kilometre civarlarına çıkabileceği düşünülüyor. Bu yeni özelliği sayesinde hava savunma unsurlarına karşı önemli bir tehdit olabileceği değerlendirilmekte. Yaklaşık bir yıldır silahlı kuvvetlerde kullanılan kamikaze drone olarak bilinen vurucu insansız hava araçları sürü halinde görev yapabilir. Her biri bağımsız hareket edebiliyor. Bundan yüzlercesinin bir savaş bölgesine girdiğini düşünün.
Birleşmiş Milletler'in raporundan öğreniyoruz ki dünyada ilk kez bir kamikaze drone yapay zekasıyla hedefi buldu ve vurdu. Bir yolculuk, bu yolculukta asla Türkiye duramaz. Sürü konseptine maliyet ve etkinlik açısından baktığımızda 8 ya da 10 tane seyir füzesi kullanımı ile kamikaze İHA kullanımı arasında ciddi bir fark bulunuyor. Her tehdide karşı seyir füzesi kullanamazsınız. Yüksek maliyetleriyle ön plana çıkan seyir füzeleri yerine uygun hedeflere karşı sürü halinde hareket edebilen kargo gibi kamikaze İHA'lar ile taarruz etmek daha maliyet etkin bir çözüm sunacaktır. STM tarafından yürütülen çalışmalarla 20'den fazla kargo platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi. Bu konudaki çalışmalar özellikle sürü algoritmalarının iyileştirilmesi ve farklı görevlerin icra edilmesine yönelik olarak devam ediyor. Gelişen teknoloji ve yetkinliğimiz ile elimizdeki sistemleri ne kadar çok farklı alana yayabilirsek, karşımızdaki düşman unsurlarda bilinmezlik ve sürpriz etkisinin getirdiği avantajlar elimizi kuvvetlendirecek. Çünkü düşman unsurlar onları gemi savar füze ile mi yoksa kamikaze İHA ile mi vuracak diye düşünmek zorunda kalacak. Ayrıca bunların hangi birine önlem alabilecekleri ayrı bir tartışma konusu. Elimizde kullanabileceğimiz farklı enstrüman sayısı ne kadar çoğalırsa karşı önlem alma kısmında düşman unsurları zorlayacak ve caydırıcılık etkimiz giderek artacaktır. Polonya'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'leri Warmate TL kamikaze İHA ile donatabileceği ve teknik olarak aslında bunun mümkün olduğu bir dönem gündeme gelmişti. Buna paralel biçimde TCG Anadolu üzerinde Şimşek ile teçhiz edilmiş Bayraktar TB3'leri düşünün. Gelişen teknolojimiz ve imkanlarımız ile sahip olduğumuz ürünleri farklı birçok kullanım konseptine uyarlamak mümkün olacaktır. Bu da hem çeşitlilik hem de yetkinlik noktasında oldukça güçlü bir dokunuş anlamına geliyor. Bu uyumluluk ve entegrasyon, Türk savunma sisteminin alameti farikalarından birine dönüşebilir. Bu teknoloji gelişiminin ciddi bir ayağı da sahadan gelen geri dönüşler. STM'nin kargo aracı, Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı kullanılmış ve oldukça başarılı olmuştu. Bu açıdan da Combat Proven, yani muharebede kendini kanıtlamış oldu. O dönemde bizzat sahadan gelen bildirimlerle ürün her geçen gün daha da geliştirildi. Savunma sanayi ürününü milli olarak üretilmesinin en büyük faydalarından biri de bu. Ve Türkiye bu aşamada gayet iyi bir ivme yakaladı. Sahadan gelen geri dönüşler ile ürünlerimiz, gelecekte yeteneklerine yeni yetenekler ekleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada elini güçlendirmeye devam edecekler. Ben Kaner Kurt. GZT'nin savunma içeriklerinde konuşacağımız çok konu, işleyeceğimiz çok detay olacak.